Sinema sektörüne büyük bir ilgim olduğundan sadece güzel filmleri değil, aynı zamanda berbat ötesi filmleri de izlemeyi, onların da analizini yapmayı sevdiğimden bu rezil filmi, daha doğrusu rezil seri yani 365 günü izlemeye karar verdim. Bu aslında Blanka Lapinska tarafından yazılan 3 kitaptan oluşan bir serinin uyarlamasıymış. This Day'de 2. kitabın konusunu baz alıyor. Yazarın bu Wattpad tarzı hikayeleri yazarken nasıl bir kafada olduğunu merak ediyorum açıkçası. Kendisini izlettirmekte bile zorlanan ilk filmi zar zor ileri sararak izlemek zorunda kaldım ki çok cringe saçmalıklara sahip bir filmdi. Normalde filmleri hızlandırıp izlemeye karşıyım ama yalan söylemeyeceğim. Bu iki filmi 1.25 hızında izledim. Bunlara film demek istemiyorum ama ne yazık ki film kendileri. Devam filmi olan This Day filmi de aynı şekildeydi. Hatta öncekinden de berbattı. Birinci filmin sonunda kaldığımız yerden devam edeceklerini ve ortaya ilginç bir hikaye çıkacağını sanmıştım ama yanılmışım. Kullanılan renk tonlarından ve çekimlerden dolayı yarım saat boyunca ben rüya görüyoruz sanmıştım. Oysaki detaya inmeden o tünel sahnesini direkt es geçmişler. Bebek ölmüş, kadın kurtulmuş falan. Nasıl oldu kimse bilmiyor. Sonra da her şey normalmiş gibi evleniyorlar. Ne yazık ki 3. filmin de geleceğini duydum. Yüksek ihtimal 1. filmin sonunda olduğu gibi 2. filmin sonunda da olanları es geçip her şey normalmiş gibi saçmalıklarla ilerlemeye devam edecekler. Öncekinde olduğu gibi ortada da zaten yine mantıklı bir hikaye yok. Mesela kendisini bahçıvan olarak tanıtan Nacho ile takılmaya başlayan Laura nedense bir bahçıvanın bunları satın alabileceğini düşünmüyor. Gerçekten de çok ilginç. Hikayeye bir katkısı olmayan artı 18 yaş üzeri sahnelere devam niteliğinde film değil, sanki müzik klibi çekmişler. Aralara sürekli yakışmayan abartılı müziklerin girmesi olayı daha da komik bir hale getirmiş. İşin diğer komik tarafı bizim Massimo'yu oynayan Michele Morone aynı zamanda şarkıcıymış. Eğer filmin soundtrack listesine bakarsanız bazı şarkıları kendisinin söylediğini görebilirsiniz. Ne kadar doğru bir tanım olur bilmiyorum ama ayrılık, aşk, aldatma konularında 365 gün serisi Türk dizilerinin 18 yaş üzeri versiyonu gibi olmuş bence. O yüzden level atlayıp bizi de geçtikleri için Polonya'yı bu konuda tebrik etmek lazım. Ayrıca film 1 saat 46 dakikaydı ve gereğinden fazla uzundu. Filmi baştan sona izleyip bitirebilmek dayanıklı beyin hücreleri ister doğrusu. Diyalog diye bir şey de yoktu. Zaten dediğim gibi filmden çok müzik klibi olmuş. Sadece arada bir konuşuyorlar o kadar. Beklenildiği gibi yine oyunculuk diye bir şey yok. Başta Laura karakterini canlandıran Anna Maria Sheklutska'yı oyunculuğa başladığı gibi oyunculuğu bırakmaya davet ediyorum. Hayatımda gördüğüm en saçma oyunculuklardan birine sahip. Normalde filmlere, dizilere puan veriyorum ama bu benim için film değil. Eğer illa puan vereceksem verdiğim en düşük puanı verirdim. O da 2. Çünkü prensip olarak 0, 1 ve 10 vermiyorum. Tabii siz 0'ı uygun görürseniz haksız da sayılmazsınız çünkü rezil bir film. Ayrıca en kötü aşk hikayesinin Twilight serisi olduğunu düşünürdüm. Yanılmışım. O yüzden Twilight'tan çok özür diliyorum. Her neyse video bence bu filme göre çok uzun oldu. Daha kaliteli bir film izlemek isterseniz The Northman'ı tavsiye ederim. Buraya da inceleme videosunu bırakıyorum.